Amma kirliymiş be. Wait. Aslında bu kanat hafifmiş ya. Bu benim önceki kanat arkadaşlar. Wait. Evet, bu benim orta seviye kanat. Epeydir paketinde durup duruyordu. Bir açalım bakalım, kontrollerini yapalım. Bunun alt trapezi alüminyum arkadaşlar. Keşke yarışma kanadımın da alt trapezi alüminyum olsaydı. Harika olurmuş. Kesinlikle bir hasar almıyor yani inişte. Gördüğünüz gibi tepe borusu var. Orta seviye kanatlarda tepe borusu oluyor. Tamam. Batenleri daha az arkadaşlar. O yüzden daha hızlı kurulum yapılıyor. Bir de kanat harbiden daha hafif yani. Kanadı bir gerdirelim. Kanat uçları böyle eliptik. Böyle. Bu zımbırtıyı takacağız, bükeceğiz buraya. Değişik bir teknoloji. Ulan nasıl yapılıyor? Ulan o zaman da zor oluyordu ya. Biraz zorluyor. İçe doğru. Evet. Tamam. İnşaat eldivenlerini çözemeyecek hiçbir sorun yok. Güzel. Kanadımı kurdum. Şöyle kapatırız. Şimdi şu VG'mizi bir kontrol edelim. Oo, ne kadar güzel geliyor. Bir önceki uçuşumda çok da zarif olmayan bir iniş yaptığım için yarışma seviyesi kanadımın alt trapezi kırılmıştı. O tamirden henüz çıkmadı arkadaşlar. O yüzden bu haftanın uçuşunu orta seviye kanadımla yapmayı planlıyorum. Uzun zamandır bu kanatla uçmadığım için bir açıp kontrol etmek istedim. Her şeyin detaylı bir şekilde görmek istedim gözümle. Aslında benim yarışma kanadından daha az kullanılmış bir kanat ama yine de kontrol etmekte fayda var. Hazır kanadı açmışken, fırsat varken arkadaşlar size yelken kanatla ilgili bazı teknik detaylar vermek istiyorum. Çünkü videoların altına bazı sorular geliyor. İşte yelken kanat ne kadar sağlamdır, havada kırılırsa ne olur vesaire gibi sorular geliyor. Şimdi bunlarla ilgili size bu videoda detaylı bilgi vereceğim. Arkadaşlar öncelikle yelken kanadının yapısından bahsedeyim size. Yelken kanat alüminyum bir iskelet üzerine dakron veya mylar dediğimiz kumaş kullanılarak oluşturulmuş bir yapıya sahiptir. Ayrıca çelik tellerle bu şekilde bir kafes oluşturulmuş. Bu kısımda trapez var ve çelik teller vasıtasıyla aslında bu yük çok güzel bir şekilde dağıtılmış halde. Daha sonra buradan askı kolonuyla yelken kanada bağlanıyoruz. Bu kolon zaten kendisi en azından 2-3 ton çekebilecek sağlamlığa sahip. Burada karabina dediğimiz bizim kancamız var. Tek noktadan yelken kanada bağlanıyoruz. Bu karabinanın da dayanımı en az 3 ton civarında. Yani yeterince sağlam malzemeler. Burada harnesimiz var gördüğünüz gibi. Askı kolonu geliyor ve harnesin etrafını saracak şekilde bir yapı oluşturuyor. Bizim bacak kolonlarımız ve göğüs kolonumuzla bizim vücudumuzu sarıyor. Aslında yelken kanadının kendi yapısından doğrudan bizim vücudumuzu saracak şekilde sağlam bir kafes içerisindeyiz. Bu yelken kanatlar arkadaşlar 6G kuvvete dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Yani şöyle düşünün. Bu yelken kanadının maksimum pilot ağırlığı 100 kilogram. 100 kilogramı 6 ile çarparsak aslında yelken kanadın kendisi ve bu bağlantı noktaları 600 kilogramlık bir kuvveti emniyetli bir şekilde taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Yani 600 kilogramda kırılır demiyorum. 600 kilogramı emniyetli bir şekilde taşıyacak şekilde tasarlanmış diyorum. Yani bu ne demek oluyor? Genelde havacılıkta güvenlik katsayıları 2-2,5 olduğuna göre en azından 1 tonun üzerinde bir yükü rahatlıkla taşıyacak şekilde tasarlanmış arkadaşlar bu kanat. Şimdi diyebilirsiniz ki arkadaşlar internette kırılan yelken kanat videoları var. Şimdi yelken kanadın aslında manevra kabiliyeti diğer uçaklara göre daha yüksek. Bu sayede biz inişte flare hareketini yapıp kanadı neredeyse duracak hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Bu bize inişte böyle bir avantaj sağlıyor. Fakat havada da keskin manevralar yapabiliyorsunuz. Keskin manevralar yaptığınızda çok aşırı derecede yüksek kuvvetlere maruz kalabiliyor kanat. O yüzden sizin yelken kanadı aşırı zorlamayacak şekilde uçmanız gerekiyor. Yani kasten kanadı kırmaya çalışmadığınız sürece kolay kolay kırılabilecek bir hava aracı değil. Ayrıca bir de tabii yedek paraşütümüz var arkadaşlar. Yedek paraşüt olmadan kesinlikle uçuş yapılmaz. Yedek attığımız zaman yelken kanattan ayrılmıyoruz. Yani yedek hem kanadı hem bizi aynı şekilde yere indiriyor. Bunun sebebi de şu: yelken kanat kırılmış bile olsa, hasar almış bile olsa hala geniş bir kanat yüzeyi var ve inerken düşüşümüzü yavaşlatacak şekilde mutlaka bir etkisi olacak. Şimdi tabii yine diyeceksiniz ki kardeşim senin bir sürü videonda alt trapez çatır çutur kırılıyor. Bu nasıl bir iş diyeceksiniz. Madem bu kadar sağlam bir hava aracı niye bu kadar kolay kırılıyor? Şimdi onun esprisi şu arkadaşlar. Şimdi bu yelken kanatta gördüğünüz gibi böyle bir üçgen var. Biz yelken kanatçılar buna yaşam üçgeni diyoruz. Harnesle bu şekilde
şekilde yelken kanada bağlandığımız zaman aslında yere çarpmıyoruz arkadaşlar. Yani bir kaza olduğu zaman yelken kanadın trapezi, alt trapezi önce yere çarpıyor. Eğer çok şiddetli bir çarpmaysa yan trapezler kırılıyor. O şoku absorbe ediyor ve ondan sonra pilot yere çarpıyor. Yani yelken kanadın aslında yamaç paraşütüne göre en büyük avantajlarından birisi, ilk yere çarpan siz olmuyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu parçaların aslında kırılacak şekilde tasarlandığını bilmemiz lazım. İstenirse çok tabii ki sağlam yapılabilir ama bu kez de ya size çok ciddi darbe gelecek ya da kanadın başka parçaları, daha kritik parçaları hasar görmüş olacak. O yüzden yelken kanat satın aldığımızda zaten yan trapezlerden birkaç tane yedek satın alırız arkadaşlar. Böyle olası kazalarda değiştirebilmek için. Sizden gelen diğer bir soru da bazı yelken kanatlara alt trapeze tekerlek takılıyor. Sen niye takmıyorsun? Şimdi arkadaşlar, tekerlek düzgün bir alana iniş yapıyorsanız size kolaylık sağlayabilir. Ama bizim genelde uçtuğumuz araziler, yani ya tarlaya iniyoruz ya bahçeye bir yere iniyoruz. Çok da düzgün bir alan olmuyor. Biz eğer o arazide tekerleklere güvenip iniş yaparsak başımıza çok daha büyük sıkıntılar gelir. Ben şöyle söyleyeyim, ben yelken kanadıma tekerlek takmadığım günden beri inişlerim daha iyi oldu. O işi çözmek lazım ve düzgün bir şekilde yelken kanatla iniş yapmayı öğrenmek lazım. Bir de hızlıca yelken kanadın uçuşundaki bazı teknik detaylara bakalım. Arkadaşlar, yelken kanatla kalkışı şu şekilde yapıyoruz. Yelken kanadı omzumuza alıyoruz. Dengeli bir şekilde tutuyoruz. Karşıdan bir miktar rüzgar bekliyoruz. Uygun rüzgar estiği zaman hızlı bir şekilde koşu yaparak kanadın da dengesini bozmayacak şekilde ilerliyoruz ve bu şekilde kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada aslında kritik olan şey, yelken kanadının henüz uçmadığı, sizi taşımadığı aşama. Yani orada hız düşükken kumandalarınızı yelken kanat almayacağı için arkadaşlar, kritik nokta orası. Bir an önce hızlanmanız gerekiyor. Yani oradaki ilk birkaç saniye çok önemli. O yüzden ben kalkışlarda biraz daha dikkatli ve temkinli oluyorum. Ve biraz daha düzgün rüzgarı bekliyorum. Bunu düzgün bir şekilde yapmazsanız arkadaşlar, atıyorum türbülanslı bir alanın içerisinde kalkış yaparsanız, siz ilk adımınızı attığınızda yelken kanadın açısı değişirse, siz sola ya da sağa düzgün kumanda vermeye çalışsanız bile yelken kanadın üzerinden düzgün hava akımı geçene kadar sizin kumandanızı almayacak. Bu havada da gerçekleşiyor. Eğer havada türbülanslı bir bölgeye girerseniz kanat bir süre kumanda almıyor. Onunla ilgili videoyu iki önceki videoda izlemiş olmanız lazım. Miri'de yaptığım bir uçuşta tepeye doğru dönüş yaparken türbülanslı bir alana girmiştim ve sola kumanda vermeme rağmen kanat 5 saniye boyunca kumanda almadı. Ben bunu biliyordum. Bilerek önceden kumanda vererek o dönüşü yaptım. Ama bu yeni eğitim alan arkadaşlar için çok kritik bir mesele. Yelken kanatta kanadın üzerinden düzgün hava akımı geçmediğinde kumandanızı almaz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Kalkışımızı yaptık. Şimdi yelken kanatta uçarken arkadaşlar, kanadın trapezini bıraktığımızda kendi uçtuğu bir hız vardır. Buna trim hızı denir, yani denge hızı denir. Kanat orada normal bir şekilde kendi kendine uçuş yapar. Hiçbir şey yapmasanız bile aslında türbülans veya dışarıdan bir etki olmadığı sürece kanat düz bir şekilde uçuş yapmaya devam eder. Trapezi tutup çektiğimiz zaman, ağırlığımızı öne doğru kaydırdığımızda yelken kanat dalışa geçerek hızlanır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir hareketli parçayı kullanmıyoruz. Sadece ağırlığımızı kaydırıyoruz ve bu şekilde yelken kanadı kontrol ediyoruz. Dalışa geçiyoruz, hızlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi hızlandıktan sonra ne yapıyor kanat? Sonsuza kadar hızlanmaya devam etmiyor. Belli bir hıza geldiği zaman burnunu yukarı doğru kaldırmaya çalışıyor. Siz trapezi daha çok zorlasanız bile bir yerden sonra daha fazla bu kanadı hızlandıramıyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar, yelken kanadın kanat uçlarında sprock denen yapılar var. Şurada kanadı ters yönde destekleyen çubuklar var. Şimdi şöyle yandan bakacak olursak da yelken kanadın kanat uçlarının daha yukarı doğru olduğunu, orta kısmının daha aşağı doğru olduğunu görürsünüz. Bunlar refleksler arkadaşlar. Bu refleksler sayesinde arkadaşlar yelken kanat belli bir hızın üstüne çıkmıyor. Olası bir yanlış harekette kanadı düzeltecek şekilde bir kuvvet uyguluyorlar. Şimdi trapezi ileri doğru ittiğimiz zaman kanadı yavaşlatabiliyoruz arkadaşlar. Fakat bu sefer de kanat uçuş hızının altına düştüğünde stall oluyor. O andan itibaren kanat dalışa geçerek tekrar hız kazanmaya çalışıyor. Bu da yelken kanadının tasarımındaki doğal bir davranış. Aslında sizi kanat her türlü dengede tutmaya çalışıyor. Öyle diyebiliriz. Yamaç paraşütü arkadaşlardan bir iki soru gelmişti. Yelken kanat havada stall olursa ne olur? Ne kadar sürede toparlar gibi bir soru gelmişti. Stall'un tabii ne kadar keskin olduğuna bağlı olacak şekilde dalışa geçip bir 10 metre, 15 metre irtifa kaybedip onu hıza çevirip tekrar normal uçuşa devam eder. Başlangıç kanatları arkadaşlar stall konusunda çok affedicidir. Yani başlangıç kanadını kasten zorla stall'a soksanız bile çok rahat bir şekilde dalışa geçip kendiliğinden düz uçuşa devam eder. Yarışma seviye kanatlarında ise hızlandırılmış stall'lar tavsiye edilmez arkadaşlar. Çünkü bu kanatlarda performans arttırılabilmesi için bazı güvenlik sınırlarından feragat edilmiştir. Ondan dolayı pilotun inisiyatifine bırakılmıştır. Dolayısıyla yarışma seviyesi kanatlarda
hızsız kalmanız pek tavsiye edilen bir şey değil. Hani küçük stolları çok rahatlıkla kurtarırsınız. Hatta hızlandırılmış stolu da kurtarırsınız ama kurtaramadığınız durumda tumble olabilir. O da riskli bir durum yelken kanat için. Bir de inişten bahsedelim bu işin sonunda. Yelken kanatla gelip iniş planlamanızı yaptığınızda yamaç paraşütüyle kıyaslayacak olsak şunu görürsünüz. Yelken kanat arkadaşlar çok daha ileri süzülüyor ve çok daha hızlı gidiyor. Yamaç paraşütü gibi böyle esler çizerek geriden kolayca yaklaşıp küçük bir alan inmeniz pek mümkün olmayabilir. Eğer rüzgar iyiyse esler çizerek yaklaşabilirsiniz. Fakat asıl iniş planlamanızı kare yaklaşma veya daha geniş esler çizerek, daha geriden planlayarak yapmanız tavsiye edilir. Çünkü yelken kanat arkadaşlar hakikaten uçak gibi süzülen bir hava aracı. İnişte bile olsanız 1'e 7, 1'e 6 süzülen bir hava aracı. Bütün vücudunuz fren yaptığı halde bile yelken kanadın süzülmesini o kadar kesemiyorsunuz. Bir de yelken kanatta bir an önce inmek için hızlandırdığınız zaman aslında o yükseklik hıza dönüşerek enerji olarak yine yelken kanatta birikmiş oluyor. Ve bu sefer siz yerde çok uzun mesafe gitmiş oluyorsunuz. Yani küçük bir alana inmek için ya benim bazen kullandığım gibi fren paraşütü kullanmak lazım. Ya da çok iyi bir şekilde iniş tekniklerini çalışıp çok iyi kare yaklaşma veya onun gibi iniş planlamaları yaparak yelken kanadının performansına alışmak gerekiyor. İnişte yere yaklaştınız, palya yaptınız ve daha sonra kanadın artık hiçbir enerjisi kalmadığında az önce bahsettiğim trim hızına geldiğinde 1 saniye bekleyip trapezi itiyorsunuz ve artık daha fazla enerji olmadığı için kanat tırmanamıyor ve duruyor. Yani keskin bir şekilde flare yapıyorsunuz ve kanat karşıya doğru döndüğü için işte bu kanat 12.8 metrekare. O kadar metrekare kumaşı karşıya doğru çevirdiğiniz anda zaten hızı bir anda kesiyorsunuz ve ayaklarınızın üzerine kolayca inebiliyorsunuz. Tabi bu pratik yapıp iyice alışmak gereken bir teknik. Evet arkadaşlar, bu videoda yelken kanatla ilgili daha önceden beri bahsetmek istediğim birçok konuyu dile getirmiş oldum. Sizin de bazı sorularınıza cevap olduğunu düşünüyorum. Kanadımızı kontrol ettik, uçuşa hazırız. Şimdi toplayacağım, daha sonra arabaya yükleyeceğim ve tepeye çıkacağız. Bir sonraki videoda bu uçuşu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.